Merhaba arkadaşlar. Bu anakartı bana Ankara'dan bir arkadaşım gönderdi. Bu anakart arızalıydı. Anakartı tamir ettik, çalıştırdık. Tabi bu anakart üzerinde bazı BIOS güncelleme işlemleri yapacağız. Çünkü bu anakart Exper kasada bulunan Exper H61 H2-M2 modeli olan ECS'ye ait bir anakart. Birçok yerde okudum. Bu anakartta BIOS yüklemek sorunlu ya da yükleyemeyenleri gördüm. Elinde böyle anakartı olanlar varsa mutlaka bu sorunu yaşamıştır. BIOS güncelleme sorunu. Expert'in yeni BIOS'u yok. Ancak ECS'nin sitesine girdiğinizde yeni güncelleme var. Haliyle bu anakartlar UEFI BIOS olduğu için ECS'nin en yeni BIOS'larını kabul etmemekte. Bu da büyük bir sorun teşkil etmekte. Ben de bu sorunu kendi bildiğim kadarıyla çözmeye çalıştım. Baştan belirteyim. Birazdan yapacağımız işlemler riskli ve tehlikelidir. Anakartınızın bir daha açılmamasına sebep olabilir. Benim yapacağım işlemlerden sonra yapılacak tüm işlemler her kullanıcının kendi sorumluluğu altındadır. Bu video eğitim ve öğretim amaçlı hazırlanmıştır. Bilgi ve tecrübe edinilmesi için sizlere bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Şimdi işlemlere geçelim. Ben bu anakart ile ilgili birçok veri elde ettim. Haliyle bunun için birçok dosya hazırladım. Artı yazılım da hazırladım. Küçük bir yazılım. Bu anakartın eski Exper logolu BIOS'unu çektim. Yeni ECS BIOS'u da hazır. Bunun nasıl yapılacağını masa üstünden basit şekilde detaylı anlatmaya çalışacağım. Aynı işlemi DOS ekranında, yani siyah ekranda da, bu Windows işletim sistemine girmeden siyah ekranda da nasıl yapılacağını tek tek anlatmaya çalışacağım. Tekrar bahsedeyim. Bu iş risklidir, tehlikelidir. Anakartınızın bir daha açılmamasına sebebiyet verebilir. Şu yazılım ve diğer yazılımlar ya da dosyalar her anakarta uymaz, her anakartta çalışmaz. Ancak benim yapmış olduğum testlerde bu hazırlamış olduğum yazılım birçok laptoplarda çalıştı. Backup, yani yedek BIOS alabildi. Aynı zamanda BIOS yükleyebildi. Belki de ileriki dönemde bu hazırlamış olduğum yazılım birçok UEFI BIOS ya da EFI BIOS modlama işlemlerinde ya da güncelleme işlemlerinde kolaylık sağlayacaktır. Şu anda hazırlık aşamasında ufak tefek hataları olabilir ama geliştirilebilir bir yazılım. Açık kaynak kodlu. Şimdi ne yaptığıma dikkat edin arkadaşlar. Yani yapacağımız iş ECS H61 H2-M2 anakarta BIOS güncelleme ya da Exper model bu anakarta BIOS nasıl yüklenir bunu anlatmaya çalışacağım. Detaylı şekilde izleyelim. Şimdi anakartımızda gördüğümüz gibi 2013 yılına ait yeni BIOS bulunmakta. Yani ECS BIOS bulunmakta. BIOS sürümü 4.6.5. Şu anda güncel BIOS'lu bu anakart. Bu anakartı tekrar eski Exper BIOS'a çevirirsek bu anakart sorun çıkartabiliyor. Bu uyarılar da resmi sitesinde bulunmakta. Yani BIOS güncellemesi yaparken eski sürüme dönmemeye çalışın. Şu anda en yeni BIOS bulunmakta. Biz eski sürüme döneceğiz. Bunu da göstereyim. Anakartımızı bir açıp kapatalım. Görelim en yeni sürümünü. Şu anda en yeni sürümünü görmektesiniz. Tekrar masa üstüne geldik. Burada görmüş olduğunuz bu benim hazırlamış olduğum yazılımla eski BIOS'a döneceğiz. Tekrar hatırlatayım. Uyarıyorum. Eski BIOS'a dönmek iyi bir şey değil. Anakartınız sorunlara neden olabilir. Ya da anakartınız bir daha açılmayabilir. Bu yüzden bu işte eminseniz, kendinize güveniyorsanız bu işe girişin. Bu benim uyarımdır arkadaşlar. Yazılımımızı çalıştıralım. Bu yazılımı kenara çekiyorum. Çünkü birazdan şu alanda bir siyah ekran meydana gelecek. Bu yüzden bu yazılımı kenara çektim. Burada gördüğünüz gibi yedekleme BIOS güncelleme. Yani BIOS yedekleme BIOS güncelleme butonu var. Buna tıklıyorum. Buna tıkladığım anda
C ana dizininde burada buna benzer bir klasör oluşacak. Şimdi bunu takip edelim. Tıklıyorum buna. Bakın arkadaşlar, ben BIOS yedekleme güncelleme butonuna tıkladığım anda yapacağı işlem önce yedek alacak. Yani mevcut BIOS'un yedeğini alacak. Tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi önce flash aygıtını buldu. Daha sonra BIOS'u yedekledi arkadaşlar. Backup ROM olarak yedekledi. %100 olarak yedeklediğini bize belirtiyor. Ben altta da uyarılar yazdım. Dizin içerisinde başarı ile oluşturuldu. Devam etmek için bir tuşa basın diye. Şimdi dizin içerisine bir bakalım, oluşturuldu mu? Bu klasörü oluşturdu. Tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu backup ROM dosyasını oluşturdu arkadaşlar. Bu tamam. Yani anakartımızın BIOS yedeğini aldık. Enter'lıyorum. Bu tamam. Şimdi bizden ne istiyor bu yazılım? Bizden yüklemek istediğimiz BIOS dosyasını bu ana klasöre atmamızı istiyor. Ya da buraya, fark etmez. Benim burada ECS BIOS yeni sürüm 4.6.5 BIOS'um var. Hazır. Bir de Expert logolu olan eski BIOS'um da var. Şimdi biz ne yapacağız? Eski BIOS'u yükleyeceğiz. O zaman bu RAR dosyasını açıyorum. Benim burada bu aynı BIOS 1000 dosyası istemiş ya burası. Bu BIOS 1000 dosyasını bu klasöre çıkartıyorum. Çıkarttım. Bunu kapatıyorum. RAR dosyasını. Benim BIOS 1000 dosyası burada arkadaşlar. Burada. Bunu kopyalıyorum. Bize istenilen pencere içine atıyorum. Evet. Yani eğer ben buraya, aynı şekilde buraya da geldi. Ben buraya bunu atıyorum, işte BIOS 1000 değil de BIOS ROM diye yazmış olsaydım. Yani uzantısını değiştirmiş olsaydım. Bu buradan kaybolacak. Bana uyarı verecek. Evet diyeyim. Gördüğünüz gibi gitti. İlla BIOS.1000 dosyası olmak zorunda. Ben yazılımı bu şekilde hazırladım. Bunu düzeltelim tekrar. Uzantısını. Bu uzantısını değiştirme işlemini sıkıştırılmış dosya içerisinde yapabilirsiniz. Bunu da kısaca anlatayım. Mesela RAR dosyasının içinde bu uzantı bellidir. Mesela şuraya 1000 olarak yazarsak bunun uzantısı değişir. Bunu tekrar buradan çıkartabilirsiniz. Bu exe dosyasıydı. Bunu da göstermiş olayım dedim. Şimdi her şeyimiz hazır arkadaşlar. Ben buradan kaydet demeyeceğim arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat edin. Kaydet dersem BIOS güncellemesi yapmaz. İptal diyeceğim. Ben sadece bu pencere çıkması için, size kolaylık sağlaması için bu uygulamanın içinde yerleştirdim bunu. İptal dediğim anda yeni bir siyah pencere çıkacak burada. Burada BIOS güncelleme işlemini otomatik olarak yapacak kendisi. İptal diyorum. Şimdi bakın BIOS güncelleme işlemine başladı arkadaşlar. Eski BIOS'u güncelliyor şu anda. Eğer burada %100 yüklenmiş gözükmezse sorun var demektir arkadaşlar BIOS dosyanızda. Ekranımız mavi oldu. Yani BIOS'umuz yüklendi arkadaşlar. Ben yine burada uyarı olarak bir hatırlatma yapmışım. Eğer dizin içerisine attığınız, kopyaladığınız BIOS 1000 dosya yüklemede hata alırsanız, yani BIOS'unuzu yüklerken sorun oluşursa Backup 1000 dosyasının ismini BIOS 1000 olarak değiştirip yeniden yüklemeyi deneyin diye belirtmişim. Peki nasıl olacak bu iş? Şu bizim Backup ROM dosyası var ya, bunu aynen burada olduğu gibi BIOS 1000 olarak değiştirin demek istedim. Yani oldu ya, hatalı BIOS yüklediniz. Hatalı BIOS yüklediğinizi fark ettiyseniz mevcut yedek backup ROM dosyasının ismini BIOS 1000 olarak değiştirin. Bu uygulama işlemini şurada yükle bat dosyasına yönetici olarak çalıştır derseniz sizin eski, yani BIOS'unuzdan çekmiş olduğunuz eski BIOS'u yeniden yüklemiş olur. Anakartınızda açılmama sorunları gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Şimdi bunu görmüş olduk. Bunu kapatalım. Bu BIOS güncelleme işlemi bitti. Yani eski BIOS'a döndük. Hemen sistemi kapatıp yeniden açalım.
Şimdi ne olması lazım? Expert logolu eski BIOS'a dönmemiz lazım. Eski BIOS'umuza döndük arkadaşlar. SATA konfigürasyonunu hemen eşli yaptım. Bu ekranı gördüyseniz bizim eski BIOS olduğunu anlarsınız zaten. F4'e basıp kaydediyorum. Eski BIOS'a döndüğümüzün ispatıdır bu da. Görüyorsunuz 4.6.4 sürümü var. BIOS tarihimiz 2011. Bunlar anakart bilgileri. Anakartın üzerindeki donanım bilgileri. Tekrar yeni BIOS'a nasıl dönebiliriz? Şimdi üzerinden kısaca geçerek bunu anlatmaya çalışayım. Tekrar benim oluşturmuş olduğum yazılımı açıyorum. Yine bunu kenara alıyorum. Önce yedeğini aldı. C ana dizinde böyle bir klasör oluşturdu. Bu yedek dosyası şu. Bu tamam. Bunu kapatabiliriz. Şimdi buraya ECS logolu en yeni BIOS'umuzu atalım. Bunu sıkıştırılmış dosyadan çıkartıyorum. Buraya atıyorum. Bunu kopyala diyorum. Bu bizim en yeni BIOS'umuz arkadaşlar. Kopyala diyorum. Buraya atıyorum. Yapıştır. Yeniden bahsedeyim. Burada kaydet demiyorum arkadaşlar. İptal diyorum. Otomatik olarak BIOS'u güncelleme işlemi yapacak. Şimdi görüyorsunuz. Eski BIOS'tan yeni BIOS'a güncelleme. BIOS güncelleme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Bitirdik. Tekrar yeni BIOS'a geri döndük. Buna bir bakalım. Bu işlemler sorunsuzca tamamlandı. Son olarak bir de DOS ortamında yani siyah ekranda BIOS güncellemesini de kısaca anlatayım. Şu anda anakartımızın üzerinde en yeni BIOS bulunmakta. Hemen sistemi kapatıp geçelim. Gördüğünüz gibi ECS logosu geldi. Yani yeni sisteme döndük tekrar. SATA modumuz SC'miş. Eğer bu IDE ise yani böyle ise açılışta Windows işletim sistemi açılışında sorun yaşarsınız. Bunu hemen SC alın. Buradan benim flash belleği ilk sıraya aldım. Bu şekilde F4 ile kaydediyorum. Flash bellekten açılacak sistem. Bu siyah ekran geldiğinde dir yazıyorum. Burada belirtmişim arkadaşlar. Yedek, bet, yükle bet. Biz önce bir yedek alalım. Yedek bet diye yazdım. Enter'lıyorum. Şu anda yedekleme işlemini yaptı, bitirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi yükle bet. Tekrar dir yazalım da görelim. Yükle bet komutunu veriyorum. Enter'lıyorum. Bu işlem eski Expert BIOS'tan ECS BIOS'a dönme işlemidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Sistemi kapatıp açıyorum tekrar. Şimdi yeniden açıldı. Gördüğünüz gibi ECS logosuyla geldi. Şimdi burada
ME, FV versiyon yok diye belirtiyor. Bunun nedenini anlatayım size. Bizim yaptığımız tüm işlemlerde burada gördüğünüz jumper var. Bu jumper takılı olmalı. Bunu çıkartırsak buradaki revizyon numarasını görebiliriz. Şimdi çıkarttık, bir deneyelim. F4 ile kaydediyorum. Sistem kapandı. Yeniden açılacak. Şimdi az önce ME sürümü gözükmüyordu. Bir daha bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi ME sürümü geldi. BIOS uygulamalarında ya da BIOS güncellemelerinde buradaki iğnelere, pinlere bu jumper'ı mutlaka takmalıyız arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yapmış olduğumuz BIOS güncellemelerinde bu jumper takılıydı. Bilginiz olsun. Tekrar masa üstüne geldik. BIOS güncellemelerini hem masa üstünden hem de DOS ortamından başarıyla tamamladık. Bu benim oluşturmuş olduğum hazır yazılım. Eğer bilgisayarınızda antivirüs programı varsa bu engelleyebilir. Lütfen antivirüs programlarınızı geçici olarak kapatın. Bu benim hazırladığım yazılımı böyle çalıştırın. Gördüğünüz gibi BIOS'umuz en son sürüm 2013 tarihli. Bu benim oluşturmuş olduğum yazılımı daha da geliştirebiliriz arkadaşlar. Bu deneme amaçlı. Daha önceden bahsetmiştim. Yazılım işine girmedim. Sizlere yazılım işini anlatmadım. Donanımla iş bitmiyor ya da tek yazılımla da iş bitmiyor. İkisi beraber yürütülmeli. Maalesef bazen görüyorum verilen eğitim sistemlerinde sadece yazılım, sadece donanım öğretiliyor. Bence bu olmamalı. Her ikisi beraber yürütülmeli. Bunun daha gelişmiş versiyonlarını ya da farklı versiyonlarını yapmaya çalışacağım zaman buldukça. Bu alelacele getirilmiş bir yazılım oldu. Size kolaylık sağlaması açısından, çünkü bu anakart ile çok sorun yaşayanlar olmuş. Tabii bu iş biraz da cesaret, biraz da tecrübe gerektiriyor. Bu anakartı Ankara'dan bana bir arkadaşım göndermişti. Videonun başında anlattığım gibi. Bu anakart arızalıydı, tamir ettik, kullanıyoruz. BIOS'unu güncelledik. Yeni bir anakart daha kurtarmış olduk böylelikle. Yine belirteyim. Bu yapmış olduğumuz işlemlerdeki sorumluluk kullanıcının kendine aittir. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Dahası bu hazırlamış olduğum videodaki dosyaların yedeklerini kendi blogumda, sistemde hazırlayacağım. Sizlere yayınlayacağım. Bunları vereceğim arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.